Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok değişik ve çok şık bir kare motif modeli çalışacağız. Bu model birleştiğinde bu modelden daha güzel bir model ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar, hemen şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Tersini hiç ip kalıntımız yok. Gayet temiz. Bu modelle neler yapabiliriz derseniz çok güzel bebek battaniyeleri, hırkalar, yelekler, kırlentler, sizler ne istiyorsanız onu rahatlıkla yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben bebe ipleriyle çalıştım. Sizler istediğiniz tüm iplerle çalışabilirsiniz. Özellikle koton iplerle muhteşem olur diye düşünüyorum. Kullandığım tığ numarası ise 3 milimlik tığ kullandım. Ve isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle krem ipimle başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum ve halkamın içine 3 tane zincir çekiyorum. Bu bir tane trabzan olmuş oluyor, çektiğim 3 tane zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. 3, 2 tane ikili trabzan ve yine 3 tane ikili trabzan, yani 4 tane ikili trabzan gruplarımız olacak arkadaşlar. 3. grubu yapıyorum. Sihirli halkamın ipini şöyle çekip ortaya küçültüyorum. 2 zincir ve sonuncu grubumu yapıyorum. 1, 2 ve 3. Burada tam yine köşede başlamak için bu çektiğimiz zincirler köşelerimiz oluyor. Şöyle sihirli halkamı da iyice çekip ortayı kapattım. Yine köşede başlamak için tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. İlmek aldım ve 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Ve buraya da 2 tane zincir çekmiş oluyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Ve hemen köşenin içine batıyorum. 2 zincirlik köşenin içine 2 tane ilmek kapatıyorum. İkisi tığımda ve hemen mavi ipime geçiyorum. Şöyle doluyorum. Arkadan şöyle uzunca bırakıyorum ve 2 ilmeği mavi ile kapatıyorum. Bunu arkadan kremle bağlayabilirsiniz. Ben genelde bağlıyorum. Ama bir de böyle bağlamadan deneyeceğim. Şöyle bakın, arkada yürütüyorum 2 ipimi de. Hemen bakın burada ilk trabzan tepesine batıyorum. Şurada 3 tane ikili trabzan yapmıştık. İlkine batıyorum. 2 ilmek aldım. 2 ilmeği bırakıyorum. Mavi ipi bırakıyorum. Krem iple kapatıyorum. Mavi ipi yine arkada yürütüyorum. Bakın burada ikinci trabzan tepesine battım. 2 ilmek aldım. İkisini mavi ile kapatıyorum. Ve 3. trabzan tepesine yine mavi ile 2 ilmek kapattım. İkincisini kremle. Bakın buraya ne yapmış olduk? Yarım köşe yaptık. 3 tane trabzan tepesine bir mavi, bir krem, bir mavi yapmış olduk. Ve köşeye geldik. Şöyle ipimizi de yürütelim. Burada 2 tane kremle ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. İkinciyi 2 ilmek kapatıyorum. Arkada bakın, ikinci ipi muhakkak yürütüyoruz. Yürütmeyi unutmuyoruz. Muhakkak bir elimiz diğer ipte arkada olsun. Hemen burada ilk trabzana batıyorum. 2 ilmek aldım. İkisini kremle. Arkada şöyle biraz çekiştiriyorum. Çok bol olmasın diye.
Kremle de aynı işlemi yapıyorum. Mavi ile kapattım. Ve yine 3. trabzan tepesine mavi ile örüyorum. Yine bu maviyi 2 tane kapattım. İkincisini kremle kapatıyorum. Ve yine az önce yaptığımız gibi köşemizi yapıyoruz. Köşemiz neydi? 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 2 tane ikili trabzan. Şuralarda neler yaptıysak diğer taraflarda da onları yapıyoruz. Evet arkadaşlar, hemen sıramın sonuna geldim. Burada yarım köşe yapmıştık. Yine arkada mavi ipimi yürütüyorum. 2 tane kremle trabzan yapıyorum. Yine bu trabzanları aynı yöntemle kapatacağım. Yani köşemi oluşturacağım. Tığın başını doluyorum. İlk yaptığım zincirin tepesine battım. İlmek aldım. Şöyle yapalım. Şu ilmeği, şu maviyi yukarıya çekmek için tığın üstüne alıyorum. Ve 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Burada 2 zincirlik bölüme battım. 2 ilmek kapattım. İkisini mavi ile kapatıyorum. Ve mavi ile burada toplamda 3 tane ikili trabzan yapacağım. Birincisini yapıyorum. 1, 2 ve üçüncüsünü yarım yapacağım. Yani ikisini aldım. İkisini kremle kapatıyorum. Ve burada bir tane kremim var. Hemen kremin tepesine batıyorum. 2 ilmek aldım. İkisini mavi ile kapatacağım. Mavi ile kapattım ve yine burada mavi ile 3 tane. 1, 2 ve şöyle hemen şunu düzelteyim. 3. Üçüncüyü kremle kapatıyorum. Ve hemen burada köşemi yapıyorum. Yani 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. 1, 2. İkinciyi mavi ile kapatıyorum. 3 tane mavi, 1 tane beyaz, 3 tane mavi şeklinde ilerleyeceğiz. Burada ne yaptıysak diğer taraflarda da aynısını yapıyorum. 3 mavi, 1 beyaz, 3 mavi ve köşemiz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. En son 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve köşeyi normalde ortadan 3 tane ilmek kapatarak yapıyorduk ama burada modelimiz değişeceği için 2 tane zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Şöyle maviyi de tığın üstünden geçirdim. Bu 2 ilmeği mavi ile kapatıyorum. Evet. Şöyle sıkılaştırdım ve hemen karşıya geçiyorum kaydırmayla. Bakın, birinci krem değil, ikinci kremin üzerindeyiz. Trabzanın 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Krem ipimi arkada yürütüyorum. 3 tane, pardon 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 ve 4. Dördüncüyü kremle kapattım. Ve bir tane krem yapacağım. O yüzden 2 tane ilmek kapatıyorum. Diğer 2 ilmeği mavi ile kapattım. 1, 2, 3 ve dördüncüyü kremle kapatıyorum. Hemen şuraya şöyle dikkatlice bakalım. Son bir tane kremim kaldı. Trabzan, o trabzanın tepesine kremle bir tane trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. Köşenin içine kremle bir tane yapıyorum. 2 ilmeği kapattım. İkisini mavi ile kapatıyorum. Burada 2 tane mavi ile yapacağım. Bir tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir ve aynı köşenin içine yarım ikili trabzan yapıyorum. Kremle kapatıyorum. Hemen burada bir tane krem,
2 ilmek kapattım. İkisi tığımda ve yine 4 tane mavi. 1 2 çok pardon. Hemen şöyle bir tane maviyi yaptıktan sonra yine köşenin içine bir tane krem yapıyorum ve ilk trabzanın tepesine bir krem daha sonra maviye geçiyorum, kusura bakmayın. Daha sonra 4 tane mavi ile örüyorum. 1 2 3 dördüncünün yarısını kremle kapatıyorum. Burada bir kremim var. O yüzden sadece 2 ilmek kapatıyorum. Diğer 2 ilmeği mavi ile kapattım. 4 tane mavi. 1 2 3 ve 4. İpimi değiştirdim. Burayı tekrar göstereceğim. Az önce yanlış yaptığım için. En son trabzana krem, köşenin içine 2 zincirlik bölüme bir tane krem, yarısını yapıyorum. Yarısını mavi ile kapattım. Mavi ile bir tane ikili trabzan, 2 zincir ve bir tane ikili trabzan ama ikinci ilmekleri kremle kapatıyorum ve bu köşenin içine yine kremle bir tane, ilk trabzanın tepesine kremle, ikinci trabzanı mavi ile kapatıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Burada ne yapmış olduk? Köşenin içine biz 4 tane 2 burada 2 burada trabzanlar yapıyorduk. Buradaki 2 trabzan, bir krem bir mavi oldu. Diğer taraftaki bir mavi bir krem olmuş oldu arkadaşlar. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde devam edelim. Evet, burada köşemi tamamladım ve burada bir tane daha kremim vardı. Şöyle maviyi de üste alalım. Bunu da yine yarım yapıyorum. Mavi ile kapatıyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Burada yine 3 zincirim var. 1, 2, 3. İlk trabzan olarak sayıyorum. 2 ve 3 tane mavi. Üçüncüyü yarım yapıyorum ve arkada yürüttüğüm kremle kapatıyorum. Burada 3 tane krem. 1 2 üçüncüyü yarım yaptım. Mavi ile kapatıyorum. Yine 3 tane mavi. 1 2 ve 3. Kremle kapattım. Kremle 2 tane. 1 2. Mavi ile kapatıyorum. Bakın burada sadece bir tane mavi trabzanım kaldı. Mavi trabzana bir tane mavi ikili trabzan. Köşenin içine geldim. Köşenin içine bir tane mavi yapıyorum. İkisini kapattım. İkisini kremle kapatıyorum. Ve burada bir tane kremle ikili trabzan, 2 zincir. İkinciyi yine kremle yarım yaptım ve mavi ile kapatacağım. Mavi ile kapattım. Ve yine 2 zincirli köşenin içine bir tane mavi ile yapıyorum. İkili trabzan. Bir tane ilk trabzan tepesine batıyorum. 2 ilmek kapattım. İkisini kremle kapatıyorum. Ve burada 2 tane krem. Bir. İkinciyi mavi ile kapatıyorum.
Ve 3 tane mavi, 3 tane gram, 3 tane mavi olarak ilerliyorum. Eminim ki anlaşıldı. Zaten bir tane ördüğünüzde ikinciye videoyu seyretmenize gerek kalmayacak. Hemen ezberleyeceksiniz. Ezberlemesi kolay. Ben bazen şaşırıyorum, evet, ama hem kamerayı kontrol ediyorum, hem elimdekine bakıyorum, hem de evde olan seslere, acaba kim bu sesleri çıkarıyor diye şöyle etrafı kolaçan ederken bazen şaşırabiliyorum, evet. Ama sizler şöyle sakin ortamda elinize aldığınızda, bir tane ördüğünüzde eminim ki inanılmaz güzel projeler çıkaracaksınız ve bana da Instagram adresimden göndereceksiniz. Ben de onlara bakarak mutlu olacağım. Evet, bu şekilde ilerliyoruz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gayet şık oldu. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. İlk trabzanı yine mavi yapıyorum. İpimi değiştirdim. Ve yine burada 2 tane krem. İkinci kremi yapıyorum. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Arkadan maviyi de yürütüyorum. Kaydırmayla kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Ve burada 1, 2 çektiğim zincirle beraber 3, 4 tane kremle yaptım. Dördüncüyü maviyle kapatıyorum. Burada tam bakın 3 tane krem var. Tam ortasındakine bir tane mavi yapacağım. İkisini kremle kapatıyorum. Ve burada kremle devam ediyorum. 5 tane. 2, 3, 4 ve 5. Beşincinin 2 ilmeğini bıraktım. İkincisini mavi ile kapattım. Ve 4 tane mavi. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncüyü kremle kapatıyorum. Şimdi bu yarıdan biraz kafanız karışabilir şuradan başladığım için. Ama şimdi buradan örünce eminim anlaşılacak. Burayı dikkatlice izleyin. Eğer çok kafanız karışırsa bu sırada ipinizi kırarsınız. Hemen şöyle köşeden başlayıp döne döne örebilirsiniz. Burada hemen şuradan başladığımızda bazen kafanız karışabilir. Evet. Hemen yine köşeyi bu sefer kremle yapıyorum. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. 2 tane ikili trabzan. İkinciyi yine mavi ile kapatıyorum. Ve burada 4 tane mavi. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncüyü kremle kapatıyorum. Ve kremle 5 tane. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beşinciyi mavi ile kapattım. Bakın nereye denk geldi? Şu kremin ikincisine denk geldi. İkincisine mavi ile şöyle 2 ilmeği kapattım. Diğer 2 ilmeği kremle kapatıyorum ve kremle yine 5 tane. Şöyle iplerim karışmasın.
Bir, iki, üç, dört ve beş. Beşinciyi maviyle kapattım ve 4 tane maviyle. 1, 2, 3, sonuncu trabzana batıyorum. 4 ve köşeyi yapmak için kremle kapattım. Köşeye geçtim. Köşeyi az önce gösterdim. Burada yaptığımız gibi 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Bu zaten son sıramızda gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Ben sıra sonuna kadar gösterdiğim gibi örüp hemen dönüyorum. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Buraya yarım başlamıştık. Burada mavinin üçüncüsündeyim. Dördüncüyü yapıyorum. Kremle değiştiriyorum. Ve buraya yine bir tane krem yapıyorum ve burayı 5 tane tamamlamış oluyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve motifimi bitiriyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten inanılmaz güzel. Hemen birleştirmeyi soracaksınız arkadaşlar. Ben zaten bu gibi trabzanla veya sık iğne ile biten motiflerin nasıl birleştirildiğini daha önceki videolarımda sizlerle paylaşmıştım. Hemen o videoları bu videonun altına link olarak paylaşırım. Oradan bir göz atabilirsiniz. Hemen sihirli halkamın ipine şöyle bir düğüm atıyorum ve saklıyorum. Evet. Bu saklama işleri biliyorsunuz ki benim için çok önemli. İyice saklayamadığımızda ve düğüm atmadığımızda sökülebiliyor ve ben çok üzülebiliyorum. Hemen şunu da şöyle saklayacağım. Buna da bir düğüm atabilirsiniz. Ama şu anda atmayacağım ve keseceğim. Ben her zaman dediğim gibi düğüm önemli. Şöyle hemen şunu da saklıyorum. Ve motifimi bitiriyorum. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Tertemiz. Arkasında hiç ip kalıntımız yok. Biliyorsunuz ki ben ip kalıntısı olduğumu hiç memnun olmuyorum. Tabii ki ip kalıntısı olan motifler var ama genelde ip kalıntısı bırakmamaya çalışıyorum. Yani bir hırka yaptığımızda arkalı önlü şöyle astar dikmeden kullanabilirsiniz. İkincisini de şöyle getirmek istiyorum. Bunlar birleştiğinde inanılmaz güzel model çıkıyor ortaya. Bununla çok güzel bir hırka yapmayı düşünüyorum. İnşallah en yakın zamanda yaparız diye düşünüyorum. Ve bugünlük de videomu bitiriyorum. Bir dahaki videoda yeni bir modelde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.